Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Yine tedbirli mekandayız, yine açık havadayız ve bu sefer ormandayız ama kent ormanındayız. Yani daha doğrusu eski kent ormanındayız. Burası bizim çok severek geldiğimiz, yürüyüş yaptığımız, orman havası aldığımız bir yerdi. O zamanlar Orman Genel Müdürlüğü'ne aitti. Mersin'in hemen sırtlarında, Yenişehir Belediyesi'nin sınırları içinde. Daha sonra Orman Genel Müdürlüğü'nden Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin Deniz Kızı AŞ'ye geçti ve burada çok büyük bir yatırım hamlesi yapılmaya başladı. Bir önceki dönemde, 2019 öncesi dönemde, 2017'lerde sanırım. Ve sonradan haberlerden öğrendik ki burada 5 trilyon harcanmış, 5 milyon lira harcanmış ve orada durmuş. Çünkü daha harcanacak 28 trilyon daha varken belediyenin bütçesi buna el vermediği için burası böyle bir atıl bir hale döndü ve kullanılmaz hale geldi. Sanırım geçen sene ihaleye çıkıldı ve özel bir şirketin kullanım hakkına geçti ve onlar burada büyük çaplı bir proje hazırlığı içindeler. Henüz pek bir şey yok ama kent ormanı mevhumu bana hep oksimoron gelir. Yani kent ve orman, kır ve kentin iç içe olduğu bir yer ama bu Covid döneminde bunun ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu daha iyi anladık. Açık havada, özellikle doğal ortamlarda vakit geçirme ihtiyacı hem sağlık için hem psikolojimiz için çok iyi geldi ve aslında bu ormanda olmamız da ele alacağımız konular açısından önemli. Çünkü 14 Kasım tarihli Le Monde gazetesinde Emel'in Kazi imzalı bir makale yayınlandı ve bu makalede bütün dünya kentlerinde çok ciddi bir ağaçlandırma hamlesi olduğunu, kent ormanlarının çok büyük önem kazandığına dair bir analiz yazısıydı bu. Öyle ki New York'ta 10 yılda 1 milyon ağaç dikilmiş. Avustralya'da, Berlin'de, Lyon'da, Kuzey Amerika'da bütün dünya metropollerinde çok ciddi bir ağaçlandırma arayışı var, çabası var. Bunun sebebi de Covid öncesinde de özellikle küresel iklim krizine karşı, o ısınmaya karşı bir ağacın 5 klimaya eşit olduğu, onun yarattığı etkiyi yarattığını söylüyorlar. Çünkü güneş ışınlarını engelliyor, karbon monoksit emilimini arttırıyor ve böyle daha serin mekanlar oluşuyor. Dolayısıyla bütün dünyada bu ağaçlandırma projeleri çok büyük hız kazanmış durumda. Tabii buna birazcık daha şüpheci yaklaşanlar da var. Yani bunun bir sembolik ekolojizme gittiğini ve sadece ağaç dikmiş olmak için dikilen yerler de olduğunu, iklimine, toprağına, oradaki yaşam şartlarına pek gözetilmeden sadece bir ağaç dikmiş olmak için, Türkiye'de de çoktur ya, bir anda 1 milyon ağaç dikilir belli yerlere. Hep o doğanın yerine koymaya çalışırım bazen kendimi. Düşünsenize, bir çırak bir tepesiniz. Bir gün bir takım insanlar geliyorlar ve oraya yüz binlerce ağaç dikiveriyorlar. Herhalde onun da böyle bir dengesi şaşıyordur, doğanın dengesi de. Bunun yani o kent ve orman arasındaki oksimoron daha da artmış durumda. Şu anda orman apartmanlarından, orman binalarından bahsediliyor. Bunların en bilinen örneği Milano'daki Bosco Vertical. Bu Bosco Vertical 26 ve 18 katlı 2 apartmandan oluşuyor ve bu tam Milano'nun finans merkezinde, dünyanın en kıymetli yerlerinden birinde yapılmış bir gökdelen ve bu gökdelende, yani gökdelen demeyelim, apartmanda toplamda 900 ağaç, 5000 çalı ve 11.000 çok yıllık bitki yetişiyor. Bir dönüm alanına sığacak kadar ağaç apartmanın yüzeyine, balkonuna yetiştiriliyor. Bunların suyu apartmanın atık suyunun arıtılmasıyla yapılıyor. İşte güneş enerjisi paneli var, çok ekolojik, işte görüyorsunuz ve işte güneşin direkt yansımasına ve işte rüzgarı kesmesine izin veriyor bu ağaçlar ve böylece apartmanda daha yaşanabilir bir iklim oluşuyor. Hani kent ormanını biz böyle nasıl olur derken apartman ormanına gelmiş durumdayız. Aslında çok ilginç bir süreç yaşanıyor. Bundan birkaç yıl önce Tarsus'ta bir billboard görmüştüm, Tarsus Belediyesi'nin ve orada köylerimiz şehirleşecek, kentlerimiz güzelleşecek diye bir sloganı vardı belediyenin. Yani önce kıra göz dikiyoruz. Kırı yapılaşmaya açıyoruz, kırı kentleştiriyoruz, oraya böyle nüfuz ediyoruz. Daha sonra da onları bunun güzelleştirdiğini düşünerek kentleri daha kırsallaştırmaya çalışıyoruz. Böyle bir kısır döngüye giriyoruz. Kırlar kentleşiyor, kentler kırsal öğeler taşımaya başlıyor ve müthiş bir döngü bu. Anlaması zor, takip etmesi zor. Buradan Paris'e gidelim ve Paris'in ağaç
haritasına bakalım. Paris Belediyesi 200 binden fazla, 204.465 ağacı tek tek haritaya işlemiş. Paylaşıyorum, haritada görürsünüz. Siz tıklıyorsunuz, o ağacın cinsini, yaşını, özelliklerini öğreniyorsunuz. Müthiş bir envanter bu. Yani böylesini zaten ağaçlarının, hani belediyelere sorsanız ağaç envanterinin olup olmadığını bile bilmezler. Çünkü aslında o da bir takım şaibeli ilişkilere gebe bir alandır. Dikey bahçelerde konuşmuştuk, hatırlarsanız Yaşar'la Sinan da bundan bahsetmişti. Ama envanteri geçtik. Burada tek tek sicili tutuluyor Paris Belediyesi tarafından. Onun gövde çapı, sağlık durumu, bunların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten ben o Paris'te geçirdiğim dönemde hatırladığım Ginkgo biloba ağacı vardı. Tıkladım ve gerçekten de Ginkgo biloba çıktı. Tek tek ağaçları görebiliyorsunuz. Başka işte bu coğrafi bilgi sistemi, interaktif haritalar bu alanda da çok kullanılıyor. Los Angeles mesela kentin ağaç oranlarını ortaya çıkaran bir aplikasyon geliştirmiş ve görüyorsunuz Los Angeles çevresinde nerede ağaç olduğunu, nerede eksik olduğunu gözleyebiliyorsunuz ve böylece de işte bunlar nüfus yoğunluğuyla, sıcaklıkla ilgili sağlık riskleri analiz edilebiliyor. Yani ağacın olmadığı yerde bu tür risklerin daha fazla olması söz konusu olduğu için oralara yatırım yapılıyor ya da oraların yeşilleştirilmesi, oraların daha doğal hale getirilmesi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla politika yapmakta sadece böyle gidelim de işte o geçmişimizden hatırladığımız bir ağacın yerini bulalım ve eğlenelim, bunu paylaşalım gibi değil. Gerçekten de kamu politikalarının belirlenmesinde bunların etkili, doğru ve ekonomik bir şekilde yapılması için çok önemli bir araç. Google'ın Earth Engine, dünya motoru aplikasyonu altyapısını kullanarak Los Angeles bunu yapmış ve o aplikasyonu merak ettim biraz, başka ne gibi uygulamaları var diye ve çok trajik bir uygulaması var. Orman kayıplarını, yani dünyanın neresinde ne kadar ormanın son zamanlarda kaybedildiğine dair bir harita var. İşte Türkiye'nin manzarasını sizlerle içim acıyarak paylaşıyorum. Bu eskiden öğretmenlerin metnin üzerinden geçtiği kıpkırmızı olan cevap kağıtlarına, ödev kağıtlarına benziyor. Görüyorsunuz, Karadeniz, Ege, Akdeniz kıpkızıl, çok fazla orman kaybediyoruz. Bu tabii bildiğimiz bir şey, endişelendiğimiz bir şey ama böyle apaçık görmek insana birazcık zor geliyor. İşte bu nerede ağaç var, nerede yok? Bu kadar sadece bir var yok tartışması değil, sorusu değil. Aynı zamanda bu ağaç adaleti, doğa adaleti gibi bir mefhum ortaya çıkıyor. Daha önce de konuşmuştuk. Daha varsıl kesimler, daha orta üst kesimlerin yaşadığı yerlerde parklar, yeşil alanlar, rekreasyon alanları bol, fakat yoksullaştıkça, ekonomik seviye düştükçe bu doğal mahrumiyet oranları da artıyor. Ve gerçekten de bu Rhode Island'da birkaç tane Amerika'da yerde denenmiş bu ve bir ağaç adaleti haritası yapılmış. Bu haritada işte doğal alana erişim, yani ağaçlık alanlara erişimle gelir, ırk gibi kriterler karşılaştırılmış ve görüyorsunuz bir takım sosyal ekonomik dezavantajlı gruplar bir de üstüne bu tür doğal alanlara erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Dolayısıyla o yaşadığımız bir takım sosyoekonomik kimliklerimiz bizim doğal ekolojik alanlara erişim konusunda da dezavantaj olmaya devam ediyor. Eşitsizlik her yerde tekrar üretiliyor. Bu da tabii ki nüfuzu, içinde yaşayan insanların kırılganlaşmasını, hem bir takım ekonomik krizlere karşı hem yaşadığımız gibi sağlık krizlerine karşı çok daha açık, bunların daha tehdidini, riskini daha fazla hisseder hale geliyoruz. Tam da bunu haritalayan bir uygulamaya rastladım. İstanbul Kırılganlık Haritası, İstanbul'un daha önce de konuştuğumuz İstatistik Ofisi tarafından yayınlanıyor ve 4 ana gösterge, 22 alt göstergeden oluşan bir İstanbul haritasını paylaşmışlar. Mahalle mahalle nerede bu işte mekansal olarak, sosyoekonomik olarak kırılgan olduğunu, yani bu tür risklere ne kadar açık, ne kadar savunmasız oldukları ayan beyan ortaya çıkıyor. İşte bu hem müstakbel politikaları geliştirirken hem kriz anlarında, afet krizi olabilir, sağlık krizi olabilir, doğru müdahaleyi doğru yere yapmak için çok önemli bir referans kaynağı.
kaynağı bütün bu sosyal, ekonomik, fiziksel mekana dair verilerin böylesine görünür hale getirilmesi, kullanılır hale getirilmesi akademik olarak da, politik olarak da çok önemli bir araç. Bütün bu coğrafi bilgi sistemli altyapılarının bu tür alanlarda kullanılıyor olmasını ben çok sevindirici buluyorum ve umarım yöneticiler bu araçlara, bu imkanlara daha fazla başvurmak yolunu seçerler. Bu kırılganlık sadece özellikle tabii ki genel olarak toplumsal bir kırılganlık var ama yaşadığımız dönem hep gündemimizde, bir esnaf olarak biz de hissediyoruz bunu. Esnafın bu kapatmalarla, sokağa çıkma yasaklarıyla, sınırlamalarla çok daha vahim boyutlara gelmiş durumda. Buna yönelik çareler de üretiliyor. İlk örnek Urban Maine diye bir organizasyonun yaptığı bir çalışma. Urban Maine aslında eski kent merkezlerini daha çöküntü alanına dönüşmüş, daha terk edilmiş, daha atıl hale gelmiş alanların canlandırılması için politika üreten, faaliyetler yürüten bir organizasyon. Bu dönemde yerel esnafa destek olmak için o alandaki Chicago'nun South Side kesimindeki esnafın kullanabileceği bir platform yaratmışlar ve oradaki küçük esnafın ürünlerini internet üzerinden müşterilerine, hemşerilerine ulaştırması için bir imkan yaratmışlar. Tabii bu Chicago'da var. Türkiye'de de var. Geçenlerde hatırlayacak olursanız Mersin Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği'nin bir haritasını paylaşmıştım. Esnaf kapanma haritasından bahsediyordu. Belli ki o da bu konudaki sadece durumu tespit etmekte kalmamış. Buna yönelik çareler, politikalar üretmeye de devam ediyor. Esnaf Seninle adlı çok yeni bir platformu lansmanını yapıyorlar. Şu anda o platformun açılışını yapıyorlar. Mersin esnafı, bu yerel esnaf, yani rahatlıkla bu dijital alışveriş imkanı sunamayan esnafa bir destek geliyor ve Esnaf Odası Birliği kayıt olan Mersin esnafının orada tabiri caizse bir dükkan açmasını, ürünlerini hemşerilerine, müşterilerine sunmasına yönelik bir platform oluşturmuş. Bu tür platformların sayısının artmasını umuyoruz. Çünkü esnaf olarak çok mağduruz. Tabii ki bu uzaktan internet üzerinden alışveriş, o hep konuştuğumuz gibi kargo konusunda, bu teslimat konusunda çok ciddi bir sıkıntı da yarattı. Kargo firmalarının yükünü hepiniz malumudur herhalde. Buna yönelik olarak bu hafta içinde çok kıymetli bir girişime rastladım. Samet Aksoğlu'nun, bu ismi Engelsiz Çorba'dan hatırlayabilirsiniz belki. Bisikletli bir grup. Hem engellilerin bisiklete binmesini hem de bisikletlilerin dezavantajlı gruplara, mesela burada sokakta yaşayanlara çorba sattığını hatırlayacaksınızdır belki. Görmüşsünüzdür. Onlar bir patronsuz bisikletli kurye girişimi ortaklığını başlattılar bu hafta içinde ve orada Kadıköy'de Yeldeğirmeni, Doğatepe sokaklarındaki esnafla konuşarak onların ürünlerini bisikletle, yani hem ekolojik olarak hem ekonomik olarak, çünkü bu aracı firmalar biliyorsunuz bu internet üzerinden sipariş imkanı tanıyan bir takım firmaların ciddi komisyonlar aldığını biliyoruz esnaftan. Bu komisyondan da kurtarmak için esnafı bu böyle bir hizmet yapmışlar. Bir WhatsApp grubuyla başlıyor ve kafe sahipleri ya da oradaki dükkan sahipleri bir sipariş olduğunda bisikletlilerle iletişime geçiyorlar ve bisikletliler ürünü alıp yerine ulaştırıyor. Hem bisiklet olması açısından, hem ekolojik olması açısından, hem de böyle esnafın dolaylı da olsa desteklendiği bir girişim olması açısından gerçekten çok alkışı hak ediyorlar. Yolları açık olsun. Bu İzmir'deki bisiklet kooperatifiyle de ortaklık kuracaklar, işbirliği yapacaklar doğru anladıysam. Bu tür dayanışma örüntüleri gerçekten hemşeriliğin çok daha önem kazandığı bir dönemde yaşıyoruz. Belediyelerin de bu hemşeriliği geliştirecek faaliyetlere imza atması çok önemli. Çok şükür ki bunun örnekleri var. Antalya'ya gidelim. Antalya Muratpaşa Belediyesi komşu meclisini kurmuş. Biraz geç bir haber oldu bu ne yazık ki. Çünkü Eylül ayında 2021 bütçesini bu komşu meclisi üzerinden, yani bu bir aslında kent meclisi ama dijital ortamda kurulmuş bir kent meclisi, tek tek kalem kalem hemşerilerin tartışmasını açmışlar. Forum üzerinde herkes belediyenin gelecek sene ne yapacağına dair fikir sahibi olmuş. Buna dair eleştirilerde,
önerilerde bulunmuş ve sadece bütçeyle de sınırlı değil, hala devam ediyor. Forum sayfası hala aktif. Mahalle meclisleri var ve mahalle meclislerinde çok enteresan şeyi görebiliyorsunuz. Mahalle ölçeğinde belediyenin yapmayı planladığı veya sürdürdüğü projeleri takip edebiliyorsunuz. Fikrim var diye bir imkan var. Siz belediyenin yapması gerektiğini önemli bulduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri oradan belediyeye iletebiliyorsunuz ve de bir dayanışma sistemi var. Yani hemşerilerine yardım etmek isteyenlerle yardıma ihtiyaç duyan kent sakinlerini buluşturan bir bu askıda, fatura, halk market gibi uygulamaların bir örneğini de Muratpaşa'da görüyoruz. Muratpaşa bu konuda hatırlayacaksınız atıkların alınması ve bunu bir puana dönüştürülmesi yönünde de çok kıymetli bir tecrübeye imza atmıştı. Bu da komşu meclisi de gerçekten dikkate değer, yayılmasını umduğumuz bir proje. İstanbul da bu yönde adımlar atıyor. Vizyon 2050 sürecini başlattılar. Vizyon 2050, 2050'nin İstanbul'unun politikalarını planlamak için şimdiden hazırlıklara başlama, uzmanlarla, hemşerilerle bir katılımcı bir şekilde, hatırlayacak olursanız 2030'un Paris planını konuşmuştuk. Umarım ona benzer bir süreçte İstanbul'da 2050'nin İstanbul'unu planlamaya şimdiden başlıyor. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Son olarak yine bir kitapla bitirelim. Bu Kasım 2019'da, yani biz bu programı yapmadığımız dönemde yayınlanmıştı. O zaman çok büyük ilgiyle izlemiştim. Şimdi vesile oldu. Tekrar gündeme almış olduk. Yeşil Gelecek Derneği'nin çıkardığı Yeşil Belediye Karnesi proje raporu. Tek tek İstanbul'un mahallelerinin, ilçelerinin ekoloji alanında yaptıklarını, yapmadıklarını inceleyip bir karne, bir değerlendirme yapmıştı. Benim daha önce örneğine rastlamadığım bir çalışmaydı. Gerçekten de çok kıymetli, çok orijinal. Yine Yeşil Gelecek Derneği 5 Aralık ve 6 Aralık'ta yayınlanacak bir Yeşil Belediye seminerleri düzenliyor. Linki aşağı koyayım. Belki cumartesi öğleden sonraya veya pazara izleme fırsatınız olur. Belki sosyal medya ortamında paylaşılır etkinlikler. Çünkü çok kıymetli hocalarımız var. Fatma Öğücü Şen, İnan İzci, Fikret Adaman, Abdullah Aysu, Barış Doğru, Gökçen Kunter gibi gerçekten bu alanda çok büyük birikimi olan, çok önemli çalışmaları olan hocalarımız, aktivistlerimiz, çiftçilerimiz programda yer alıyorlar. Çok zengin bir program var. Eğer fırsat bulursanız bakmanızı tavsiye ederim. Bu haftalık böyle. Hepinize ilginiz ve sabrınız için teşekkür ederim. Sadece size değil tabii, bu programı siz sadece beni görüyorsunuz ama çok fazla emek veriyor. Bugün mesela sevgili Yahya Kuriş'le yaptık bu kameranın arkasında kendisi vardı rejisör koltuğunda. Dolayısıyla ona, daha sonrasında bu kaydı bir programa dönüştüren Nesime Karateke'ye ve içerik konusunda çok kıymetli tavsiyeler, önerilerde bulunan Atilla Alpöge'ye, Melike Ekenler'e, Özlem Özgür Arıkan'a ve Ahmet Yaman'a teşekkür edelim. Friedrich Ebert Stiftung Derneği ve Mekanda Adalet Derneği'nin destekleri baki. Onlar zaten bizim devamlı destekçimiz. Sizler de eğer Kültürhane'nin bu veya benzeri programlarına katkı vermek istersiniz, YouTube topluluğumuza katılarak veya Patreon'umuz olarak desteğinizi sunabilirsiniz. Bana programla ilgili eleştiri, öneri ve tavsiyelerinizi ULSBY Twitter adresinden, Kent-Rasathanesi Instagram hesabından veya ulas@kültürhane.org adresinden ulaştırabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.